Evet kanka, bana bir silahları anlatsana. Hangi silahlar daha güçlü? Hangileri daha nerflü? Şimdi kanka hem sana anlatayım silahları hem de bilmeyenler için YouTube'da bir içerik çıkarmış olalım. Silahların önce seviyelerinden bahsedeyim hızlıca. Silahlarımız işte common, yaygın silahlar, sıra dışı, nadir, destansı ve efsanevi olmak üzere kademelere ayrılıyorlar. Yani kısaca beyaz, yeşil, mavi, mor ve sarı silah diyebiliriz ya da legendary silah diyebiliriz. Oyuna başladığın zaman senin craftlayabileceğin silahlar sadece beyaz silahlar yani yaygın silahlar. İlk girdiğin zaman zaten elde bir silah olmadığı için hızlıca hangi map'e giriyorsan ücretsiz tesisatla giriyorsun. Sana herhangi bir yaygın silah birinci seviyesine atıyor. Hairpen attığını ben hatırlamıyorum. Yani çok fazla oynamadığım şey de atmıyor diye hatırlıyorum. Onun dışında geri kalan silahları kendin craftlayabilmen için öncelikle silahçı seviyeni yükseltmen gerekiyor. Silah seviyeni yükselttikten sonra mavi ya da epic silahları craftlayabiliyorsun. İkinci olarak da blueprintlerini bulman gerekiyor. Blueprint muhabbeti taslak muhabbeti buradaki. Bunlar map'te herhangi bir loot'un içinden çıkabiliyor. Yani genellikle çok çıktığı yerler var. Rastgele bir yerden atabiliyor. O muhabbetle topluyorsun bunları. Ve bunlar içinde guid'ler var zaten. Onlara ben de yakın zamanda çekeceğim videosunu. Muhabbet burada bu. Silahları hepsini size poligonda göstereyim. Zaten craftlamıştım. Şimdi önce temel silahlardan başlayalım. 4 tane temel bizim cephane çeşidimiz var. Hangi silah hangi cephaneyi kullandığını görmek istiyorsanız üzerine geldiğiniz zaman cephane türü kısmında gösteriyor. Öncelikle çıngırakla başlayabiliriz. Çıngırakın birinci seviyesi bize 10 tane mermi kullanmamızı sağlıyor. Yani cephanemiz, şarjörümüz çok az oluyor ve 4. seviyesinde artı 12 şarjör kapasitesi yazıyor. Yine aşağıdaki kısımda silahı upgradelediğiniz zaman nelerin değiştiğini gösteriyor. Mesela zımbayı alalım. Yatay geri tepmede %50 azalma, yeniden doldurma süresinde %50 azalma diyor. Silahların upgrade'inde hasarla ilgili hiçbir şey yok. Ama şöyle bir durum var ki, mesela özellikle Ferro'ya gelelim. Ferro'nun üzerine diyor ki yeniden doldurma süresinde %39 azalma. Şimdi bu ne demek oluyor? Siz Ferro ile ateş ettiğiniz zaman, hızlı bir şekilde gösteriyorum. Pilot ne kadar hızlı ateş ederse, adam o kadar hızlı sıkabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki, saniye başına hasarınız artar. Silahın upgrade'lerinde hasar arttırma kısmı sadece saniye başına hasar bakımından artıyor. Yani silahın upgrade'i o yönden önemli. Buradaki temel silahlar arasında Rattler'ı birinci seviyesi çok kötü, dördüncü seviyesi gayet oynanılabilir bir seviyede. Rattler'la ilgili en önemli sıkıntı silahın çok olması. Reload attığınız zaman silahın reload'u ciddi miktarda sürüyor. Bu da sizin bir şarjörü bitirdikten sonra savaşa devam etme devamlılığınızı kısıtlıyor oyun içerisinde. Onun dışında tekmesi gayet savaşırken ya da bir şey yaparken gayet bir şekilde oynayabileceğiniz silahlardan, temel silahlardan birisi. Ayrıca upgrade'de bir tık daha diğer common silahlara, beyaz silahlara göre daha pahalı olduğu için ben başlangıç için çok önermiyorum. Ama denk gelirseniz, oynamayı seviyorsanız AR'ler, oynayabileceğiniz en net AR budur. Mavi silahların içinde bir AR yok çünkü. Ya da yeşil silahların içinde de bir AR yok. Isıtıcı 4 şu an oyundaki en güçlü temel silahlardan birisi büyük ihtimalle. Isıtıcı 4'ün upgrade'leri mermi hızında %75 artış, yeniden dolma süresinde %40 azalma. Şimdi mermi hızında artış demek sizin direkt hasarınızın artması demek aslında. Çünkü DPS'iniz artması demek daha doğrusu. Olay şu ki silahın kendisi çok fazla damage vuruyor. Özellikle headshot'lar tutturuyor. Çıkmışta adamları bir şey biliyorsunuz. Yani epic silahlı bir adam bile ısıtıcıya karşı koyamayabilir. Oyunda o kadar yani silahlar arasında o kadar büyük bir gap yok. İyi oynadığınız sizin avantajı sağlamanızı sağlar. Oyunda headshot atmak çok önemli çünkü direkt damage'ınızı arttırıyor. Yani iki kişi savaşırken kim daha çok headshot atıyorsa genelde o kazanır savaşı. Isıtıcının kendisi oyundaki en güçlü silahlardan biri. Yani direkt kullanımı çok rahat ama 4. seviyesinin altında kullanması çok sıkıntı bir silah. Yani seviye kullanacaksan yine seviye 4 kullanman gereken bir silah. Şimdi gelelim Hairpen'e. Hairpen, daha doğrusu Toka 4, oyunda en az kullanılan silah olması lazım. En az da sevilmeyen silahlardan birisi. Sebebi çok basit. Böyle sıkan bir silah kim kullanır bilmiyorum. Rezalete yakın bir silah. Bu silah kullanıyorsanız pik avantajı da kullanman gerekiyor. Pik avantajı dediğimiz şey özellikle third person bir oyunda bizim bir köşede saklanırken adamı görebilmemiz demek. Yani bizim orada bir avantajımız olması demek. Adamı görebiliyoruz, sıkıyoruz, ateş ediyoruz ve tekrar geri geliyoruz. Toka'dan da kurtulursak geriye Ferro'yu zaten gösterdim. Ferro'nun muhabbeti şu ki Ferro headshot attığınız zaman çok fazla damage vuran bir silah.
Yani şöyle söyleyeyim, orta zırhlı yani hafif zırhlı birini bir headshot bir body'le çok rahat öldürürsünüz. Orta zırhlı, hafif zırhlı birisi headshot dediği zaman ferroyla sadece yarı canı kalır. Bütün zırhı kırılır ve yarı canını kaybeder. Ondan sonra bir tane body'le rahatça öldürürsün. Ki orta zırhlı insanlara bile bir headshot üzerine ikinci bir silahla koştuğunuz zaman her türlü yine vur. Yani oyunda gayet net kullanabilecek, arklara karşı güçlü olan, arkların zırhlarını direkt kırabilen, yani zırhlı dronların zırhını direkt kırabilen güçlü bir silah. Öyle de çok kullandığım bir silahtı. Yani hatta arada bir, şu an bile arada bir ikinci silah olarak yanımda tutuyorum. Eğer orta uzak mesafe bir yerde çatışacağımı düşünüyorsam. Şimdi Zımba'dan bahsedecek olursak, Zımba oyundaki başlangıçta en güçlü silahlardan birisi diyebilirim. Hala şu an oturup Zımba'yla giriyor olduğum zamanlar oluyor. Bu Zımba'nın muhabbeti şu ki, Zımba'da en önemli şey sizin buna şarjör takıyor olmanız. 25 mermi bile sizin orta zırhlı ki bu da orta yakın mesafede bu silahlar birilerini çok rahat öldürebilirsiniz. Ki orta zırhlı ya da ağır zırhlı olması çok fark etmiyor. Eğer 30 şarjör, 30 merminiz varsa birkaç tane direkt insanları biçebileceğiniz bir silah. Silahın upgrade'i bize yatay geri tepmede azalma, yeniden doldurma süresinde azalma veriyor. Bu da demek oluyor ki silahın birinci seviyesindeyken bile, yani free girdiğinizde zımba geldiğinde bile birilerini çok rahat öldürebileceksiniz demek oluyor. Zımba öyle de benim en çok önerebileceğim silah. Şimdi gelelim yeşil silahlara. Yeşil silahlarda ilkimiz Burletta. Burletta'nın upgrade'i sadece yeniden doldurma süresi veriyor bize. Başka hiçbir şey vermiyor. Bu da demek oluyor ki yine upgrade haliyle de ama reload süresi çok uzun olduğu zaman, eğer tek şarjörde adamı öldüremiyorsanız, bu da yani savaşlarda size sıkıntı çıkarıyor demek oluyor. Burletta şu an insanlar bayağı seviyor oynamasını. Çoğu kişi de OP olduğunu söylüyor. Yani headshot tutturabilir her şekilde OP olabilen bir silah. Onun çok da bir şeyi yok. Yani olayı yok. Kullanabilirsiniz. Seviye basmanıza da çok gerek yok. 3. seviyesi sizi kurtarır. Bulursanız kullanılabilecek. Hafif mermi kullanın. Arklara karşı sıkıntı yaşarsınız. Hafif mermi kullanan her silahta arklara karşı sıkıntı yaşarsınız. Doğru ateş etmeniz gerekiyor. Yani arkların zayıf noktalarını kullanmanız gerekiyor. Pozisyonunuzun doğru olması gerekiyor. O tarz şeylerde sadece bu tarz silahlar etkili oluyor. Onun dışında Apriego oyunda üçlü sıkan bir silah. Ateş modu zaten üçlü seri. Orta mermi kullanıyor. Arkada karşı normal bir vuruş. Bunda upgrade önemli çünkü atış hızı ve yeniden doldurma süresi veriyor. Önemli olan atış hızında artış. Apriego'nun muhabbeti şu ki bu oyunda headshot attığınız her silah çok güçlü. Bu kadar. Ateş etme şekli bu şekilde. Kullanan çok az insan buldum. Şahsi olarak ben de hiçbir zaman kullanacağımı düşünmüyorum. Toro'ya gelelim. Toro oyunda en çok kullanılan pompalılardan birisi. Zaten 2 tane pompalı var oyunda. Kullanılıyor yani. YouTube'da çok fazla şeyini de görebilirsiniz. Genelde jump atışlarda kullanılıyor ya da atışlarda yatıp tekrar atışlarda kullanılıyor. Eklentileri çok düşünmeye gerek yok. Eklentiler kısmında tarifimiz gayet yeterli. Genelde Dojo ile beraber ya da zıplayarak adamları yakın mesafeden öldürüyor. Toro ile ilgili en güzel şey, eğer hafif zırhlı insanlara karşı oynuyorsanız, yani oyunun başında oynuyorsanız, bu muazzam bir şey. Oyunun başında çok rahat hatırlıyorum kullandığım zaman. Özellikle dar alanlara girdiğiniz zaman direkt oyununuzu değiştirebilen bir silah. Anvil şu an oyundaki en güçlü 3 silahtan birisi. Sıralama yapıldığı zaman. Anvil ile ilgili en önemli şey silahın upgrade'inin çok önemli olması. Çünkü atış hızında yani 175'lik bir artış var. Bu da demek oluyor ki tak 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 atış edebiliyorsunuz. Olay şu ki sizin 2 headshot'la düşüremeyeceğiniz insan yok. Orta bir sürede 2 tane headshot attığınızda direkt düşüyor. Yani şu süre içinde direkt birini bayabilirsiniz. Bu yüzden silah çok güçlü oluyor. Yani çok güçlü, insanlar çok kullanıyorlar. Onun dışında bir headshot bir body'ye, hafif zırhlı birini, bir headshot 2 body'ye de orta zırhlı birini düşürebiliyorsunuz oyunda. Şimdi gelelim mavi silahlara. Mavi silahlarda ilk silahımız Torrent'e. Torrent'e bu oyunda nasıl söyleyeyim, CS'nin Negev'i, Valorant'ın Odin'i, o tarzda insanların oynadığı, bir yerlere yatıp tarayıp üçlü ikili takımları yok ettiği bir silah. Şu anda kendisi upgradelendiği zaman yeniden dolma süresinde azalma, artı 30 şarjör kapasitesi veriyor ki sen buna taktığın zaman şarjörleri silahın muazzam bir mermisi oluyor. Şeyi çok fazla, yani böyle keskin atış yapamazsınız ama orta mesafeden birine direkt çok hızlı bir şekilde mermileri boşaltıp bir takımı tek şarjörle öldürebilirsiniz.
temelde kullanım şekli bu şekilde. Eğer pusan insanlar ya da bir yerde yatan bizim red dediğimiz insanlar önceden çıktığında senin bununla taramaya başlarlar. Muhabbeti budur. İkinci silahımız Eagle. Oyundaki tek sniper ve tek dürbünü olan silah bu. Eagle'la ilgili damage'ı çok yüksek değil. Headshot atarsanız gene yeterli bir damage vuruyor ama mesafesi çok yüksek. İsterseniz mesafeden taktiğe vurabiliyorsunuz. Burada söyleyebileceğim püf noktalardan birisi cross'unuz açıldığı an bir nokta atışı gider. Yani şu ekran görüntülerden sıktığınız zaman bile nokta atışı gider. Ama direkt sıkarsanız mermi dağılır. Onun dışında Eagle'la ilgili söyleyebileceğim pek de bir şey yok. Silahın işleyişi bu şekilde. Silahın upgrade'inde sürgü süresinde azalma veriyor ki bu da gene atış hızı demek bizim için. Onun dışında reload kısmını azaltıyor. Yine upgrade'de oynanması tavsiye edildiğim bir silahlardan birisi. Yani düşük seviyesi çok mantıklı değil oynaması. Gelelim oyundaki diğer iki en güçlü silah. Birisi Avcı. Bu nerflenmiş hali. Şu anda atış hızı %40, yeniden dolma süresi %50 azaltması var. 4. seviyesinde. Normalde bunun atış hızı %60'tı ki bu da oyundaki en güçlü silah yapıyordu onu. Şu anki hali muazzam derecede güçlü değil ama kesinlikle oynanabilir. Avcı ile ilgili en iyi şey orta ve yakın menzilde, daha doğrusu tam olarak orta menzilde kullanabileceğiniz en iyi silahlardan birisi. Sebebi şu, adamlar headshot bayılıyor. Mermileri ikili sıktığı için aynı anda 2 mermi ateşler diyor. Adamlara headshot tutturabildiğiniz müddetçe kısa süre içinde insanları öldürebiliyorsunuz silahla. Avcının en çok kullanılma ve tercih edilme sebebi de bu. Yani kesinlikle kullanabileceğiniz en sağlam silahlardan birisi bu diyebilirim. Yani sevdiğiniz tarza bağlı daha çok. Diğer en güçlü silah da Renegade. Renegade'in olayı da şu. Hızlıca bir mermi alayım. Kaçağın olayı da şurada başlıyor. Kaçak orta ya da uzak menzilden insanları çok hızlı öldürmenizi sağlıyor. Yani özellikle iki kişi beraber sıkıyorlarsa bu süre içinde çok uzaktaki birini öldürebiliyorsunuz. Mesela adam sizden uzakta, diyelim ki bu mesafede bir yerde. 1, 2, 3, 4, öldü. 4 ila 5 mermi alıyor adamı öldürme. Arada birkaç headshot atarsan zaten kayıtlıyor adam. Bu süre içinde adamları öldürebildiği için insanlar çok seviyor. Özellikle orta ve uzakta da işe yaradığı için genelde kullanılıyor. Onun dışında şu anda genelde girilen temel build avcı ile beraber Renegade kullanmaktır. Uzak menzilde Renegade kullanılır. Kaçak kendisi. Yakın menzilde gittiği zaman tabancayı çekip öyle savaşırsın. Şu anda en çok silahları özetlemek gerekirse bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir diğer silah gelelim. Kabuk kıran. Kabuk kıran bizim sadece artlara damage verebilen bir silahımız. Patlayıcı mermi olarak özel bir mermi kullanıyor. Bayağı da pahalı bir mermi. Özetle kabuk kıranı sadece bossları kesmek için kullanıyoruz. Yani materyal kesmek için, kuyu kesmek için ya da işte bastion olur, bombardiyer olur. Bu tarz yaratıkları hızlıca kesebilmemiz için kullandığımız bir silah. Silah mermi attıktan sonra belli bir düşme süresi var. Yani uzaktan sıkıyorsanız bir tık yukarıdan sıkmanız gerekiyor. Onun dışında silahla söylenecek pek de bir şey yok. Özetle silahımız bu kadar. Şimdi gelelim epik silahlarımıza. Öncelikle Yanardağ'dan başlayalım. Yanardağ oyundaki ikinci pompalı. Şu eklentilerden kurtulayım hızlıca. Yanardağ yarı otomatik pompalı olarak geçiyor. Muhabbette şu, insanlar çok öldürebiliyorsunuz. Upgrade kısmına gelecek olursak atış hızında artış ve yeniden dolma süresinde azalma olduğu için silahın upgrade'i önemli. Ha yine 2. 3. seviyesi kullananlar var ama 4. seviyesi yani çok hızlı bir şekilde insanları öldürebiliyorsun. Şu an 6 mermisi var. Şarjörle beraber 12 mermiye kadar çıkıyor. Kişiyi öldürebileceğiniz anlamına geliyor. Güzel silah. Kullanmasını seviyorum. Ama tercih eder miyim? Genellikle tarzım değil ama tarzınıza uyuyorsa kesinlikle çok çok iyi bir silah. Şimdi gelelim Bora'ya. Bora oyundaki tek düzgün AR diyebiliriz. En azından benim şahsi fikrim oyundaki kullanılabilen tek düzgün AR. Bora'yı yükselttiğimiz zaman yeniden dolma süresinde azalma, yatak geri tepmede azalma. Yani sprey kontrolünü geliştiriyor. Atış hızı muhabbeti yok. Tutturabildiğiniz müddetçe 1. seviyesiyle aynı şekilde damage'ı verirsiniz. Bora ile ilgili en güzel şey orta menzildeki gücü. Yani çok hızlı insanları öldürebileceğiniz, hızlıca reload atan oyundaki tek düzgün AR özetle. Yine eklentilerde şarjör miktarını arttırabiliyorsunuz.
Özetle bu şekilde. Gelelim Betina'ya. Betina benim oyunda en sevmediğim silahlardan birisi. Herhalde en kötü 3. silahıma koyarım. Betina ağır mermi kullanıyor. Yani arklara karşı çok iyi. Sözde çok iyi. Ben daha bir olayını göremedim kendisinin. Onun dışında oyunda blueprint'ini en kolay bulabileceğiniz Epic silahlar. Ağır ateş ediyor. Yani çok yüksekte damage vurmuyor. Daha bugüne kadar Betina karşımda Betina olup da düzgün damage vurabilen birini görmedim. Ya da ben kendim kullandığımda da düzgün bir iş yapmadım. Ama headshot atabildiğiniz müddetçe bunu da adamları çok büyük ihtimalle parçalayabilirsiniz. Benim tarzıma pek uyan bir silah değil. Bana göre oyundaki en güçlü diğer silahlardan birisi Vaşak. Vaşak bizim Stitcher'ımızın yani az önce kullandığımız zımbanın bir üst versiyonu. Şu şekilde hızlıca bir reloadlayıp göstereyim. Muazzam hızlı mermi atan. İnsanlara aşırı hızlı bayağı biliyorsunuz ama Stitcher'la aynı probleme sahip düzgün bir şarjörünüz olması lazım. Yani mermi sayısı öldürmeye yetmez. Headshot atmıyorsanız özellikle. Yani çok bayabilirsiniz. Ama mermiler biraz bali, biraz dışarı gittiği zaman bayamıyoruz. Şuna bir iki tane birinci seviye, ikinci seviye şarjör taktığınız zaman silah küçük geçer insanlara. Özellikle yakın menzilde çok güçlü bir silah. Özetle silahlar bu şekilde. Hızlıca eklentilerden de bahsedeyim. Kısaca bir üstünden geçeyim eklentilerin. Oyunda eklentiler gene blueprintler ve sizin silahçı seviyenize bağlı. Taslaklarını bulmanız gerekiyor. Şey yapmak için, craftlayabilmek için ayrıca seviyenizin de yetiyor olması gerekiyor. Şu an bendeki temel şeyleri göstereyim. Bende olanları göstereyim. Şu an mesela uzatılmış orta şarjör bize 4 şarjör kapasitesi veriyor. İkinci seviyesi 8 veriyor. Üçüncü seviyesi bize 12 veriyor. Pompalının 2 veriyor. 4 veriyor. 6 veriyor. Şarjörler temelde bu şekilde işliyor. 5 veriyor, 10 veriyor, 15 veriyor şeklinde. Ondan sonra bizim dipçikler, yatay ve açılı tutamaç ve dipçiklerimiz var. Bu temellerin hepsini kendiniz craftlayabiliyorsunuz bu arada. Açılı tutamaç dediğimiz şey yatay geri tepmede azalma veriyor. %20, %30 ve %40 veriyor. Ama mavi eklentilerin yani tutamaçların özellikle debufflar oluyor maviye çıktığı zaman. Yani nadir bir şey craftladığınız zaman. Mesela nişan alma hızında %30 azalma veriyor bu. Bu da yine aynı şekilde %30 azalma veriyor. Mesela bu bir silahın dayanıklılığını çok çok daha hızlı yakmasını sağlıyor. Gibi gibi. Onun dışında işte ya aynı şekilde dikey tutamaçlarını da şu şekilde göstereyim. %20 veriyor, %30 veriyor, %40 azalma veriyor, artı nişan alma hızında azalma veriyor. Onun dışında dipçikleri göstereyim. Şu an bende dipçik blueprint yok. Bu denk gelmemişim hiçbirine. En temel dipçimiz denk değil dipçik 1. Geri tepmenin normal süresinde %20 azalma, sapma normal süresinde %20 azalma veriyor. Dengeli dipçik 2'miz %35 veriyor. Dengeli dipçik 3'ümüz de %50 veriyor. Karşılığında silah daha yavaş kuşanıyoruz. Daha yavaş bırakıyoruz. Yani diğer silah geçerken daha yavaş geçiyoruz. Ondan sonra yastıklı dipçik var. Epic dipçiğimiz. Yastıklı dipçik bize kuşanma süresinde artış veriyor debuff olarak. Nişan alma hızında azalma veriyor buff olarak. Atış başına sapmada azalma, dikey ve geri tepmede azalma veriyor. Yani spray kontrolü için daha iyi bir dipçik bu. Gelelim hafif dipçiye. Hafif dipçiğin olayı da ADS speed yani nişan alma hızında %200 artış vermesi ki bu yavaş nişan alan yani yavaş odaklanan cross'u silahlar için çok 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 iyi bir eklenti. Onun dışında bunun da debuffları var tabii ki. İşte dikey tepmede %50 artış, geri tepme normal süresinde %50 artış veriyor. Onun dışında çıkarma ve kuşanma süresinde %30 azalma veriyor. Yani eğer bunu silah taktığınız zaman çok hızlı kuşanıyorsunuz ve diğer silah daha hızlı geçmenizi sağlıyor. Bir de Legendary dipçiğimiz var. Oyundaki en güçlü eklenti olabilir büyük ihtimalle. Atış hızında direkt %15 veriyor. Bu da direkt damage'ınız, DPS'inizin artması demek. Onun dışında dikey geri tepme veya yatay geri tepmede artış veriyor. Yani spray kontrolü daha zor oluyor. Daha az atış ediyorsun ama daha az spray kontrolü veriyor. Yani genel olarak temel silahlar ve eklentiler muhabbeti bu şekilde işliyor. İşte eklentilerin hangi silahlarda daha iyi olacağı, hangi silahlar için daha uygun, ne kadar fark ediyor oyunun içinde bunlar bir tık uzun süreceği için eklemiyorum şu an videoya. Ama bir sonra bununla ilgili bir video çekebilirim. Evet, senin bir sorun var mı? Kaçırdığın bir şey, sormak istediğim bir şey, aklına takılan bir şey? Yani kanka genel olarak olması gereken çoğu şeyi anlattın. Yani temel olarak oyuna başlayan birisinin ihtiyacı olan birçok şeyden bahsettik. Çok daha fazla detaya girilebilir mi? Evet girilebilir ama yani
Bu zaten oyuncuların biraz daha oyunu oynayıp oyunda deneyimle, tecrübe ederek bunları görmesi gereken şeyler. Temel olarak bunları bildikten sonra geri kalanını da hızlı bir şekilde kendilerini öğreneceklerini düşünüyorum. Evet, temel olarak bu şekilde. Daha gösterecek tabii birçok şey var ama dediğim gibi videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yine ekstradan eklentilerle ilgili bir içerik çıkarmayı düşünüyorum. Merak ediyorsanız takip etmeye devam edebilirsiniz. Aklınızda bir soru kaldıysa yorum bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kafi. İnşallah videoyu almıştır. Değil mi? Hepimizin aklında o soru. Videoyu almadıysa şu an şey. Kerim biliyorsunun amını yuttu bunu.